Merhaba arkadaşlar, Örgü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım, bugün sizlere görmüş olduğunuz bu kuzucuğun nasıl yapıldığını, şöyle bir paspas şeklinde kuzucuk battaniye de deniliyor arkadaşlar. Bakın, çok güzel oldu. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Bir Örgü dediğinizden farklı bir çalışma daha sizlerle paylaşmak istiyorum bugün inşallah. Şimdi öncelikle arkadaşlar, Örgü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kuzucuğumu hemen şöyle almak istiyorum ve sizlerle bu güzel çalışmayı hep birlikte yapmaya başlamak istiyorum. Biraz bugün fazla zamanınızı alacağım. Şimdiden kusuruma bakmayın, ama böyle güzel bir çalışmayı yapmak için de biraz zamana ihtiyacımız olacak. Şimdi arkadaşlar, bunun arkasına şöyle bir ip kullandım. Uygun, fiyatı gayet uygun bir ip kullanmak istedim. Hepimiz rahatlıkla yapabilelim diye. Şöyle kalın bir tığım var arkadaşlar, 6 numara. İpim de kalın zaten. Ve kadife ip kullandım arkadaşlar bu kısımlarında. Bakın, şu gördüğünüz kıvırcıkları hep birlikte yapacağız şimdi. Öncelikle şu kısmına, yani normal battaniye olan kısmıyla başlamak istiyorum. Ortadan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir halka yapalım ve içerisine bunun şöyle tutturalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Üzerine alıyorum. 6 tane birer kaydırmak suretiyle birer zincir aralarda çekerek 6 tane boşluk yapıyorum ilk etapta. Şöyle birer tane. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir tane zincir çektim. Hemen şuraya gidiyorum. Şöyle sıkılaştırdıktan sonra karşı taraf ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve üzerine alıyorum. Tekrar aynı yere bir ikili trabzan yapıyorum. Bu benim ilk sıram arkadaşlar. İkinci sıram. Şimdi ben küçük bir parça da göstereceğim. Siz bunu istediğiniz, dilediğiniz büyüklüğe gelince bitireceksiniz arkadaşlar. Bu paspasta, bu görmüş olduğunuzda toplam 20 sıra var. Bu şekilde arttırarak gittiğimiz. İkinci sıramızda her bir boşluğun içerisine, her birinin içerisine 2 tane arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. Aralarında birer zincir çekmek suretiyle. Şöyle göstereyim. Hemen bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Hemen üzerine alıyorum. Bir zincir ile devam ediyorum. Şöyle bir zincir devam ediyoruz. Sonra bakın, geldik, bitirdik. Diğerine geldik, başlangıç yerimize. Şu şekilde içinden geçiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirden sonra üzerine alıyorum. Ve hemen yanına bir ikili trabzan yapıyorum. Ve arkadaşlar, şu boşluğuma, şuraya hemen bir üzerine aldım. Ve bir tane oraya yapıyorum. İkili trabzanımı. Sonra hiç zincir çekmeden, bakın şöyle, hiç zincir çekmeden buradan bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer boşluğuma yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Zincir çekmeden ikili V şeklinde olan yerimin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden üzerine alıyorum. Diğerinin içerisine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bir zemin oluşturuyoruz arkadaşlar kendimize. Daha sonra bu üzerinde bu kıvırcık kıvırcık duran kadife ipimizi yerleştireceğiz inşallah. Şöyle birkaç sırada çoğaltalım. Daha sonra ona göre çoğaltacaksınız arkadaşlar. Büyüklüğünü ne büyüklükte istiyorsanız o büyüklükte yapabilirsiniz. Bakın, ilmek sayım da artıyor. Yuvarlak bir şekil oluşturuyorum kendime. Arttırma işlemi de bu şekilde yapacağız.
Bir zincir devam ediyoruz. Bir zincir devam ediyorum. Ve son olan yere geldim yine. Zincir çekmeden hemen şöyle alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aynı yerin içerisine bakın şu şekilde dolgumu 2 tane yapmış oluyorum. Ve bakın buradan aldım. Eğer bu şekilde çok kasma yaparsa arkadaşlar, yani böyle normalde düzgün durur. Şöyle şu şekilde durur. Eğer yapacak olursa hemen araya bir zincir çekin ve rahatlatın örgünüzü. Şöyle bakın. 1'di 2 oldu arkadaşlar şimdi bu direklerim. Şimdi tekrar hemen şu şekilde arada bir zincir çekerek devam ediyorum. Bakın rahatlatmak istiyorum. Bir tane araya zincir çektim. Diğerini yapıyorum. Hiç zincir çekmeden aldım ve devam ediyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yine devam ediyorum. Zincir çekmeden aldım. Bir zincir çektim arada ve devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde. Bu dediğim gibi yapmış olduğum bu kuzumda 20 tane 20 sıra var yani. 20 sırada bu artarak devam ediyor zaten. 20 sıra yeterli geldi bana. Şöyle 20 sırada ben bunu tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle hemen devam edelim. Bir sıra daha yapınca artık diğer kısımlarına, kafa kısmını çok önemli burada. Onu yaparak devam edelim arkadaşlar. Şöyle hepsini anlatmam gerekiyor ki ilk yeni başlayan ya da bilmeyen arkadaşlarım da rahatlıkla yapabilsinler diye. Şöyle hemen yaptım. Üzerine almadan bir tane buraya bağladım. Şimdi bakın şöyle bir yuvarlak daire oluşuyor. 1, 2, 3, 4 sıra yapmış oldum. Bir de 5. sırayı da yapmak istiyorum. Şöyle hemen 4 zincirle bağladım. Ve hiç zincir çekmeden bakın alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sadece yuvarlak dairemi rahatlatabilsin diye. Bir tane daha çektim arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyorum. Zaten şu arttırma yerlerimde hepsinde birer tane zincir çekiyorum arkadaşlar arasında. Şöyle kalın bir ip kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca halı kaydırmaz üzerine de yapabilirsiniz arkadaşlar bu çalışmayı. Ama ben bu defa battaniye gibi olduğu için oyun halısı olarak da kullanılıyor arkadaşlarım. Bir tane takipçim istemişti benden, oyun halısı yapar mısınız? Biz de neden olmasın dedik ve böyle bir işe giriştik inşallah. Şimdi hep birlikte yaptım. Çok güzel de oldu arkadaşlar. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Şimdi bir zincirle rahatlatmak için sadece arkadaşlar bakın hiçbir şeyi yok. Bu yuvarlağımız düzgün durması için arada bir böyle bir zincir çekerek rahatlatalım örgümüzü. Bakın hemen şöyle aldım. Ve buradan da bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha çektim. Yeri önemli değil. Dediğim gibi şöyle devam ediyoruz. Şu iki aradan da aldık. Bu defa bu arada da çekmek istedim. Çünkü burası çok birleşik oldu. Şimdi arkadaşlarım farz edelim biz bunu 20 sıraya tamamladık. Yeteri boyuta geldi. Hemen bu ipimi kesiyorum. Bakın bunu kestim. Şimdi kadife ipimi alıyorum. Ve kadife ipimden arkadaşlarım şöyle aldım kadife ipimi ve tersini çeviriyorum. Ters kısmını yapıyorum ki düz kısmı içeride kalsın. Bakın şöyle görüntüsü olacak. Arka kısmının da. Şöyle alıyorum
Ve hemen şuraya getiriyorum. İkisinin arasından çıkartıyorum arkadaşlar. Ve bu ipimi alıyorum. Kadife ipimi şu şekilde birleştiriyorum ve uzatıyorum. Daha önce bu şekilde çalışmada yapmıştım arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığını da paylaşmıştım sizlerle. Şu şekilde bunları ne kadar uzun bırakırsanız bu kıvrıklıklar, bakın şunlar daha böyle şey durur. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Hepsinin içerisinden çevire çevire şöyle bakın topluyorum önce. İsterseniz bırakabilirsiniz ama toplarsanız daha rahat ediyorsunuz. Bakın şöyle topladım. Sonra çıkartıyorum ve devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Kafa kısmına da aynı şekilde uygulama yaptık arkadaşlar. Altında onun normal ipimiz var. Şimdi bakın geldim. Bu birinci sırayı bu şekilde yapıyoruz. İkinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. Hemen bakın şöyle göstereyim yakından. Hemen ikisinin arasından aldım ve çıkartıyorum. Şimdi bu sırada bakın şöyle araları biraz açık olduğu için aldım. Bir tane daha alıyorum arkadaşlar. 2. Şimdi üçüncüyü de şu boşluktan bakın. Şu boşluktan alıyorum ve çekiyorum. Şöyle çıkarttım tekrar. Her bir direğe, her birisine 2 tane yapıyorum arkadaşlar ki böyle alt zemin gözükmesin, boşluk oluşmasın. Bir de böyle bakın daha güzel duruyor. Şöyle bir tane aldım. Bir tane daha alıyorum aynı yerden ve şu aradaki boşluktan alıyorum. Yapmamız gereken işlem bu arkadaşlar. Bakın alıyorum ve buradan alıyorum. Şöyle ipim tığımda çoğalınca, dönüşlerim zorlaşınca hemen çıkartabiliyorum arkadaşlar. Şöyle bakın aldım. 1 2 bir de şu ortadan alıyorum. 3. Şöyle yapalım. Bu kısmını bu şekilde döne döne arkadaşlarım yapıyoruz. Bakın hemen alıyorum. Bir daha aldım ve ortadan alıyorum. Yapımı da çok zevkli bir çalışma oldu. Umarım sizler de seversiniz. Bakın buradan aldığım için hemen direkt karşıya geçiyorum. Bir üst sıraya ve oradan devam ediyorum. Şöyle. Hemen bir de ortadan alıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın hemen bir üstte bakın şuradan aldım ve takarak devam ediyorum iplerimi. Boşluklardan aldığımız için rahat da oluyor yapması. Şöyle yapalım. Dediğim gibi ne kadar çok uzatırsanız bakın şöyle göstereyim. Ne kadar çok uzatırsanız bu kabarıklıklar o kadar güzel gözükecektir. Arkadaşlarım bununla bu alt zeminine 100 gramlık kalın bir ipten 2 tane gitti. Ondan sonra bu kıvırcık olan beyaz kısmı bu ipimizden 4 tane gidiyor. Yaklaşık 4 tane gidiyor.
Diğer kahverengi ipten de 100 gramdan bir tane bile gitmedi diyebilirim. Şöyle yapalım. Bu şekilde arkadaşlarım devam ediyoruz. Ve bütün hepsini içerisine doldurmuş oluyoruz. Şimdi bu kadar yeterli sanırım. Şöyle bakın, bunun hepsini çeviriyoruz. Hepsini dönüyoruz. Hatta ben şöyle yapayım. Hepsini tamamlamak çok uzun zaman alacak. Onun için şuradan bir sıra sökelim. Fazla yapmışız. Ama anlaşılır olabilmesi için hani bunu yaptık. Şöyle bir sırasını sökelim ki bitmiş hali daha net görülsün. En son sırada bir sırası kalsın arkadaşlar. Şöyle bunu fazla zamanınızı almamak için şu anda söküyorum arkadaşlar ki hani hepsiyle uğraşmayalım diye, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi buradan devam edeyim, ben son sıramı da yapayım. Son sırada çünkü bakın şurada kalmıştım. İpimi atayım. Burada kalmışım altta. Hemen şöyle alıyorum, bir alıyorum. Yine ortadan alıyorum arkadaşlar. Aldım. Bunu da alıyorum. Ve ortadan alıyorum. Bu şekilde bakın, direklerim zaten belli yerleri. Bu şekilde arkadaşlarım hepsini tamamlıyorum. Şimdi bu alt kısmını, burayı tamamlamış oldum. Yani orta kısmını tamamlamış oluyorum. En son arkadaşlarım buralara şu şekilde getiriyorum. Yine her birisinin içerisinden 2 tane olacak şekilde en son dış yerini, şu kısmını şu şekilde hepsinden 2'şer tane olacak şekilde oralara da aynı işlemi uyguluyorum. Ki bakın şöyle göstereyim, böyle güzel dursun diye yapılan bir işlem bu da. Şöyle bakın, hemen alıyorum ve çekiyorum. Alıyorum, çekiyorum. En son bu kısmını da bu şekilde çeviriyoruz. Şöyle çıkartayım. Ve bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın tamamlamış oldum. Şöyle koyayım. Bu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlar. Kuzumuzun gövde kısmını tamamladık. Sonra ipimi kestim. Ve şu arkadan şöyle içerisine alıp onu gizliyoruz. Şimdi gövdeyi bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlarım şu ayak kısımlarını anlatalım. Daha kolay, daha çabuk olsun diye. Bunda
Toplam 5 sırada yapılan bir işlem var. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle yaptım. Bir tane zincir çektim ve arkadaşlarım 2 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimin içerisine şuraya bakın. 1 2 3 4 5 6 tane dolgu yapıyorum. 6 tane. Sonra hemen yanındaki yere geçiyorum. Birleşim yerine. Oranın içerisine, her birinin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2. Şöyle 1 2. Yani toplamda 12 tane sık iğnem olmuş oluyor arkadaşlar. 1 2. 12 tane sık iğneden sonra bunu 5 sıra devam ettiriyorum. Arttırma yapmadan, azaltma yapmadan bütün sık iğnelerimin içerisine birer tane yaparak, burada çukurlaşmasını istediğim için şöyle ve bunu 5 sıra devam ediyorum. Yani toplamda ilk birinci başladığım yerden 5 sıra üste çıkacağım arkadaşlar. Şöyle dönelim. Yani şu 1 2 3 4 bir sıra daha yapacağım. Bunu bir daha, yani daha büyük yapmak istiyorsak 3. sırada, yani 12 yaptığımız ilmek sayısını 3. sırada birer tane daha arttırabilirsiniz. İsterseniz bu kadar da yeterli bence yapacağınız büyüklük. Bu büyüklükte yapacaksak 12 tanesini bu şekilde dönerek yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4, şu 5. sıramızda tamamlayalım. 1 2 3 4 5. Evet, tamamlamış olduk. Bir ayırma ipini koyarsanız daha rahat anlaşılır arkadaşlar. Şimdi beyaz rengim az kaldığı için şununla devam etmek istiyorum üzerine. Şöyle yine bunu arkadaşlarım şöyle takıyorum. Şunu alıyorum ve diğer ipimi bağlıyorum buraya. Ve bununla 5 sıra daha örüyorum. Yani ayak kısmımız kuzumuzun 10 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Şöyle keseyim diğer rengini. 10 sıradan oluşuyor ayak kısmı. Yani 5 sıra daha bu şekilde döne döne bu rengimizden yapacağız. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıradayız şu anda. Ve bunu eklemesini de ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yapalım hemen. Bu yapmış olduğumuz şey biraz büyük gelecek ama olsun. Bunun ölçülerini vermek için arkadaşlar. Şöyle 10 sıra olmuş olacak baştan itibaren. Yani burayı sayarsak 1 2 3. sıradayız. Şöyle göstereyim. Herhangi bir değişiklik yok. Bu 5 sıraya 10 sıra olmuş olacak. Şöyle hızlıca. Bir, iki, üç, dört ve 5. sıramız arkadaşlarım bu. 5. sırayı tamamladıktan sonra
içine bir miktar elyaf doldurup kuzumuzun şu ön ve arka hani kısımlarına bunu monteleyeceğiz. Evet, şimdi tamamlamış olduk. Bakın geldim 5. sıramı da yaptım. Bu ipim burada kalıyor. İçine hemen çok fazla değil, böyle çok sert olmasın, yumuş yumuş bir şey olsun. Şöyle elyafımız var. Elyafımı buraya koyuyorum. Dediğim gibi çok fazla olmasına gerek yok. Bakın kafada da aynı şekilde zaten. Kafası aynı zamanda yastık gibi de oldu. Öyle de kullanılabilecek bir düzeye geldi arkadaşlar. Şimdi bunu mesela bitirdik. İçini doldurduk istediğimiz kadar. Kuzumuzun bakın bunda şöyle hemen kafanın iki kenarlarında biraz boşluk var tabi. Birleştirme işlemini yapıyoruz. Birleştirme işlemini göstermek için bak şuraya getiriyorum. Şöyle geldim. Şuradan alıyorum. Önce bir birleştiriyorum ikisini. Şimdi şuradan aldım. Buradan alıyorum. İkisini birleştiriyorum, yani iki ucunu, ve karşıya geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde alıyorum ve şöyle bir tane zincir çektikten sonra birazcık bırakıyorum. Bakın hemen karşıdan alıyorum, buradan alıyorum ve karşıya getirip orada bir tane zincir çekip biraz uzatıyorum. Bu birleşim yerleri de belli olmasın, daha güzel dursun diye. Şöyle alalım. Beyaz olanı çektik. Şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve son olarak bunu da birleştirelim. Ve böylelikle tamamlamış olduk. Bakın. Aynı renk olsaydı beyaz iple o da böyle duracaktı. Hiç farkı yok. Bakın benim birleştirdiklerimde aynı şekilde duruyor. Şimdi bunu hemen şöyle kesiyorum. Ayağını da böylelikle tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bunları artık içeriye alırsınız. Şimdi ayağını da tamamladıktan sonra gelelim en önemli yerine, kafa kısmına. Kafa kısmını buradan başlıyoruz arkadaşlar. Buradan başlayarak devam ediyoruz. Şimdi burada yine ayakta olduğu gibi, şu ayak kollarında olduğu gibi yine 6 tane ilmekten başlıyoruz. Şöyle hemen başlayalım. Şöyle iki tane zincir çekiyorum yine ayakta da, ağız kısmında da, kafa kısmında da, ve ikinci zinciri çektikten sonra birinci zincirin içerisine yine şöyle 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra direkt karşıya geçiyorum. Yine aynı ayakta olduğu gibi her birisinin içerisine 2 tane sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 2'şer tane. Yani sık iğne sayım 6'dan 12'ye çıkıyor. Şöyle 1 2. En son olarak bunu da arttırıyorum. Ve buraya bir ayraç ipi, şöyle bir ip koyuyorum ki arttırma yerlerim belli olsun diye. 3. sırada arkadaşlar şöyle yapalım. Bu ayraç ipi arkadaşlar, bunun hiçbir şeyi yok. Nerede olduğumuzu görmek amaçlı. Şimdi bir tane normal sık iğnemi örüyorum. İkinciye 2 tane örüyorum arkadaşlar. Bir tane normal sık iğnemi örüyorum. İkincinin içerisine 2 tane yapıyorum. 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ve son olarak buraya da 1 2, hangisi denk geliyorsa. Sonra ayraç ipimi arkaya attım. Hemen onun olduğu yere bir tane yapıyorum. Bu sırada 4. sırada 2 tane normal örüyorum. 3.'yü arttırıyorum arkadaşlar. 1 2
Bir, iki tane örüyorum. Üçüncüyü arttırıyorum. Yani üçüncü de iki tane içerisine, bir sık iğnenin içerisine iki tane yapıyorum. Şöyle. Şimdi arttırmıştım, bu sırada bir, iki tane örüyorum. Yine bir, iki tane arttırıyorum. Bir tane ördüm, bir daha ördüm. Üçüncü de arttırıyorum, iki tane. Bir, iki. Bir, iki, üçüncüye iki tane. Şimdi dördüncü sıramız mı? 1, 2, 3, 4. Beşinci sıramızda 1, 2, 3 tane arttırıyorum. Dördüncü 3 tane örüyorum normal sık iğnemi dördüncünün içerisine. Şöyle 1, 2, 3. Dördüncüye hemen iki tane yaptım. 1, 2, 3. Dördüncüye yine iki tane yaptım. 1, 2, 3. Dördüncüye iki tane yapıyorum ve bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi beşinciye geldiğimizde tekrar bu ipimi arkaya attım. Bu defa 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane örüyorum. Beşinciye 2 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Beşinciye yine iki tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Beşinciye iki tane. 1, 2, 3, 4. Beşinciye iki tane yaptım. Ve son olarak da yapıyorum. Ve şimdi 5. sıra, yani bir tabandan başlayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada 6. sıradan sonra arttırma veya azaltma yapmıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Yani bütün ilmeklerimin içerisinden birer tane ilmek çıkararak sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle şu görüntü olmuş oluyor. Şimdi düz olarak öreceğiz bunu. Bir sıra düz örüyoruz. Yani hiçbir arttırma, eksiltme yapmayacağız bu sırada. Bu şekilde dümdüz, yani her birinin içerisinden bir tane alarak yapıyoruz arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde yaptıktan sonra yine bak buraya geldim. Benim başlangıç yerim burası. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum arkadaşlar. 4 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 5.'yi şöyle alıyorum. 6.'dan alıyorum. Kesme işlemi yapıyorum bir tane. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'yi aldım. 6.'yı aldım ve birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde birer ilmek 1,
2, 3, 4. Şu şekilde aldım ve kestim. 1, 2, 3, 4. Şu kısmına yapacağız arkadaşlar, bu şekilde. Bir miktar azaltıp önce 4'te 1 azaltacağız. Sonra 3'te 1 azaltacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve bunu da azaltıyorum. 5. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. İkisini birlikte alarak. 1, 2, 3 ördüm. Hemen bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3, bir tane azaltıyorum. Hemen bakın, bir azaltma işlemi daha yapmış oluyorum. Ve şu kalınlığı elde ediyorum artık. Herhangi bir kesme veya azaltma, çoğaltma yapmadan arkadaşlar bu şekilde 5 sıra örüyoruz burayı. Ve 24 tane sık iğnemiz olmuş oluyor elimizde kalan. Bunu yine bu ikinci sırayı yapıyorum şu anda. Düz ördüğümüz 24 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şöyle hemen atıyorum ki kaçıncı sırada olduğumuzu öğrenelim. Bu 3. sıramız oluyor. Bunu 5 sıra yapacağız arkadaşlar. Yalnız biz 3. sırada kessek de olur. Hani bu şekilde devam edeceğiz 2 sıra daha. Onun yerine kafadan biraz daha devam etmiş olalım. Şu kısmı yapmaya geçelim istiyorum. Fazla zamanınızı almamak için bunu da belirteyim arkadaşlar. Çok hızlı yaptığım söyleniyor. Oynatma hızından ayarlayabilirsiniz. Hız ayarını biraz yavaşlatırsanız arkadaşlar hani oradan da o şekilde daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi farz edelim biz burayı 5 sıra yaptık. Şu anda 3 sıra yaptık yalnız arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şu normal ipimizi alıyorum arkadaşlar. Yani şu gövdenin alt kısmını ördüğümüz ipten alıyorum. Ve bunu şu şekilde buraya birleştireceğim. Şu şekilde birleştireceğim. Bunu çekiyorum artık. Ona ihtiyacımız kalmadı. Şimdi buradan bakın birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hatta 4 tane çekiyorum. Ve her birinin içerisine başlangıç olarak burası kendi model kafamın şu kısmını yaparak devam edeceğim. Burada yanlardan arttıracağız arkadaşlar örgümüzü. Şimdi şöyle biraz da bunu götürelim ki açılmasın. Hemen bakın devam ediyorum. Her birinin içerisine birer tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle her bir sık iğnemin içerisine
Birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ilk sırada bunu yapıyoruz. Toplamda 24 tane ikili trabzanımız olmuş olacak arkadaşlar. Şöyle alalım. ...24 tane. Şimdi şu birleşim yeri ve şu orta kısmı, yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, bir tane daha yapıyorum. 12 tane yaptıktan sonra 24 tane olacaktı arkadaşlar. Şunun içerisine arttırma yapacağımız için şöyle 3 tane birden bir ikili trabzan yapıyorum. Normalde bir tane yapacaktım ama 3 tane ile başlamış oluyorum. Şöyle ve diğerlerine devam ediyorum. Ve son olarak bakın, burada bir iki tane vardı. Bir tane daha hemen şöyle ikili trabzan yapıp şu ikisini birleştiriyorum bu şekilde. Tekrar bir üste geçiyorum. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Ve buradan devam ediyorum arkadaşlar. Yine kenarlardan arttırma işlemini yapmış oluyoruz. Şöyle. Bu ikili trabzanımızı 6 sıra yapıyoruz. Bu şekilde arttırarak. Şimdi bakın geldim. Hemen içerisine, yanındakinin içerisine 1, 2, 3 tane yapıyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Arttırma işlemini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Kafa kısmında yanlardan yapıyoruz. Ve bakın geldim buraya 1 2 3 tane 4 tane zincir çekiyorum ve hemen buraya şu şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Ve devam ediyorum yine. Bu 3 sıra bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani bunu 6 sıra arkadaşlarım. 6 sıra olacak burası ve daha sonra şöyle 2 3, daha sonra kulaklarını yapacağız ve kulaklarından sonra artık azaltmaya başlayacağız bunu. Biz 3 sırada bitirelim istiyorum. Çünkü çok fazla zamanınızı aldım. Ama bunu 6 sıra bu şekilde arttırarak devam edeceğiz. Şöyle.
Bakın geldim yine bak 1 2 3 oldu. Bunu 6 sıra bu şekilde devam edeceğiz. 6 sıradan yapmış farz edelim. Yani burayı 6 sıraya tamamladık farz edelim. Şimdi arkadaşlarım kulağı için 1 2 3 4 tam bu köşelerde bakın. Oralarda. Burası biraz daha uzun olacaktı tabii. Hani şimdi fazla zamanınızı alacağım için bırakıyorum. 4 tane zincir çektik. Üzerine alıyorum. Bir yere şöyle hemen bir tane daha yanına ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Hemen içerisine şu şekilde bir zincir çektim. Pardon. Şurada zincir çekmiyorum. Üzerine alıyorum. Hemen birinin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. 1 2 3 4. Tekrar geri dönüyorum. Hemen dibine şuradan alıyorum ve buradan son olarak bunun içerisinde 2 tane daha yapıyorum. 2 1 2 3 4 tane şu şekilde deliklerim oluyor. Sonra azaltmaya geçiyorum. Kulağı da çok kolay arkadaşlar. 2 3 4 tane zincir çektim, geri döndüm. Şunun içerisine geliyorum. Bir tane atladım arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Aynı şekilde bir tane kenardan bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane pardon bırakmıyorum. Bir tane de bu son yere yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane deliğim olmuş oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Bir tanesini atladım bakın ilkini ve şöyle yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve son olarak buraya bir tane yapıyorum. Daha sonra ise şöyle 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen aşağıya iniyorum buraya ve buradan birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum. Bakın tam birleşim yerine. Ya da herhangi bir yere, yani çok da önemli değil. 1, 2, 3, 4. Hemen 4 zincir çektim ve geldim. Buradan birleştirme işlemini yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen geldim ve birleştirme işlemini yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Ve bakın şu başlangıç yerime geldim. Buraya birleştiriyorum arkadaşlar. Evet, bu kulağın yapımı bakın şöyle bu kadar. Bu daha üzerine bunlardan yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane şöyle 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve burada çoğaltmış olduğum yerleri şimdi azaltarak devam edeceğim arkadaşlar. Azaltmak için de şöyle üzerine alıyorum. Bakın buradan aldım. Bir. Buradan da alıyorum. Ve önce bu şekilde çekiyorum. Sonra bu şekilde. Kulakları yaptıktan sonra 6 sırayı tamamladıktan sonra arttırma işlemini bırakıyoruz. Kulağını yapıyoruz bir tanesini ve daha sonra hemen yanından gelen 2 tanesini birleştiriyoruz. Ve üzerine alıyorum. Devam ediyorum. Şöyle yine bunları normal olarak örüyorum arkadaşlar. İkili trabzanlarımı yaparak şöyle geliyorum. Bakın geldim buraya. Diğer kulağımı yapmak için hemen 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve şuradan hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum ve bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen içerisine ve hemen yanındakine
2 boşluğum olmuş oldu. 1 2 3 4 tane zincir çektim, geri döndüm. Tekrar yine bakın şu şekilde sondakine 2 tane yaparak devam ediyorum. İpim dolaştı. Onu hemen bir ayırayım arkadaşlar. Bu şekilde aksilikler de olabiliyor. Hemen arkadaşlarım bakın 1 2 şöyle 3 4 tane zincir çektim, geri döndüm. Ve hemen dibinden aldım. 4 tane boşluğum oluştu. 1 2 3 4 zincir çektim, geri döndüm ve hemen onu 3'e düşürdüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim, geri döndüm ve son olarak yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen ilk yere geldim. Bakın tam şuradan aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir aşağıya indim. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir tane daha iniyorum. Bu şekilde diğeri gibi devam ediyoruz arkadaşlar aşağıya doğru. Dört zincir çektim yine ve getirip buraya birleştiriyorum. Bakın tam şuradan alıp birleştiriyorum şu şekilde ve üzerine alıyorum. Bunu aldım arkadaşlar, bakın hemen diğerini de alıyorum aynı şekilde. Şöyle bunları birleştiriyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Yaptığım ilmek sayılarını da azaltmaya başlamış oldum arkadaşlar böylelikle. Dediğim gibi ben 3 sıra yaptım. Siz 6 sırada tamamlayacaksınız. Böyle bir kafa elde etmek için. Daha büyük bir kafa yapacaksanız da bu 6 sıra değil 7 sıra 8 10, hani büyüklüğüne göre değişecek arkadaşlar. Şöyle getiriyoruz bakın. Şimdi burada yine azaltma işlemi yapacağım için bunu aldım bu şekilde. Sonra çeviriyorum. Şurada arkadaşlar bakın az önce yaptığım yer. Oradan da birleştiriyorum. Bu kulak bu şekilde bu tarafta kalmış oluyor. Ve buradan hemen şu şekilde alıp azaltma işlemini yapmış oluyoruz. Ve buradan devam ediyorum. Burayı da arkadaşlarım, burası 6 sıra olduğu için 6 sırada da azaltacağız. Çünkü 6 sırada çoğalttık. 6 sıra olarak da azaltma işlemini yapacağız. Şimdi ben 3 sırada yapacağım. Bir ikinci sıram olmuş oldu. Azaltarak devam ettim. Üçüncü sırada da azaltıp artık arka kısmını, kafasının şu kısmını tamamlamış oluyoruz. Zaten çok fazla değil orası. Hemen bakın aldım buradan, pardon, aldım, üzerine alıyorum yanından çeviriyorum kulağımı ve şuradan da aldım şu şekilde. Şöyle önce 3 sonra 2 çek şeklinde çekerek devam ediyoruz.
Şöyle hemen tamamlayalım. Şimdi bakın geldim. Son olan azaltmamı yapacağım. Alıyorum buradan. Bir tanesini buradan atlayıp hemen diğerini alıyorum arkadaşlar. Ve şöyle çekiyorum. Üzerine almadım, pardon. Üzerine alıyorum. Önce buradan alıyorum. Sonra da buradan alıyorum. Ve şu şekilde kesme işlemini yapıyorum. Bu son kesme işlemimiz olmuş oluyor. 3 sıra yaptığım için siz bunu 6 sırada tamamlayacaksınız arkadaşlar. Eğer daha büyük istiyorsanız tabi arttırdığınız yer kadar, yani şu kısımda arttırdığınız yer kadar kesme işlemini de yapacaksınız. Şöyle, bu benim son sıram olmuş oluyor. 1 2 3 4 5 6, evet. 6. sıram olmuş oluyor. Üzerine aldım. Bakın aldım. Hemen yanından buraları boş geçiyorum. Ve şu şekilde azaltma işlemini yapıyorum. Bunlar zaten görünmeyecek bir de arkadaşlar. Üzerine çünkü şu şeylerden yapacağız. Tıpkı gövdesinde yaptığımız gibi. Şöyle. Bu son sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6, evet, son sıramız. Şimdi bu ipimi de artık kopartabilirim buradan. Tamamlamış oluyorum çünkü. Bu ipin üzerine arkadaşlar, yapmış olduğumuz bu kısmın üzerine bu ipimizden, hani kadife ipimizden, hangi renk yapacaksak o ipimizden yine aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi, yani buralarından alarak şöyle o şeyleri yapacağız. Ben şimdi burada zor olan yeri, kulak kısmını göstermek istiyorum sizlere. Kulağımızı da o şekilde tamamlayalım. Şöyle geldim. Buraları aynı burada olduğu gibi yapacağız arkadaşlar. Burayı da öyle yapacağız ama buranın o şeyini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle aldım, bakın bir tane uzattım. Aldım, uzattım. Önce kenarından şu şekilde bir geçiyorum. Kulak kısmının kenarından. Şöyle ikişer tane kenarlarında olduğu gibi. Bakın aldım, yaptım. Sonra bir alt sıraya geçiyorum. Direklerimin her birine ikişer tane yapıyorum. Şöyle. Bir alt sıraya geçtim, bakın. Hemen oraya da ikişer tane. Yani bunu bütün yeri kapatacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Yani direklerin üzerine, her bir direğin üzerine 2 tane yaparak geçtim. Kenarlarında zaten ikişer tane olarak doldurdum ki hani böyle şey, boşluk gözükmesin. Bakın geldim. Hemen dönüyorum. Bu kenar. Bunu da o şekilde yapalım. İki yapın, 3 yapın, hiç fark etmez. Kaç tane hani dolduruyorsa ya da gözünüze hangisi güzel geliyorsa o şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 4 tane buna kadife ipimiz gitti. Bakın hemen arka tarafına geçtim. Şuradan. Yönleri aynı olacak. Yani buraya yapmayacağız arkadaşlar. Bu tarafına dolduracağız. Şimdi bunu da aynı şekilde 2 tane yapıyorum. Hemen bir alt sıraya iniyorum. Şöyle. Hemen bir alt sıraya iniyorum. Sonra şu karşıya geçelim. Şuradan
devam edelim. Şöyle. Evet, böyle yaparak burayı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İpimizi şöyle bakın, kulağını tamamlamış oluyoruz. İpimi hemen kesiyorum. Bunu arkadan alıyorum. Şöyle. Ve şu içerisine, şuraya, dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Yapmak isteyenler olursa da, o da kaydırma suretiyle arkadaşlar ipi şöyle alalım. Şu şekilde bakın. Şurada yerler var zaten. Direklerin olduğu yerler var. Hemen onların içerisinden bu şekilde alıp şöyle, bakın şöyle, bu şekilde kaydırarak bir renk versin, değişik bir görüntü gelsin diye yapılan bir şey. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz ama yaparsanız da bu şekilde gözükür. Onu da yapmak isteyenler için yapımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu arkadan aldık. Şimdi şöyle çevirelim. Bakın hemen böyle bulduğunuz yerden şöyle kulağının iç kısmını, tabii ki de renkleri de dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. O da tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar bir şey. Şimdi bu şekilde dönerek tamamlıyoruz. Şurayı da yapalım. Bir de şuradan tutturalım. Böylelikle kulağının iç kısmını da bir renk katmış oluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şu ipleri sonradan saklayabiliriz. Hatta böyle boşluk kaldı ve istemiyorsanız bu şekilde de yapıp o boşlukları da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bunu tamamladık. Kulağını da bu şekilde yaptık. Bakın şöyle görünüyor. Bu şekilde tamamladık. Parçamızı, yani büyük yapmış olduğumuz parçamızı alıp bunu buradan tıpkı kolunda yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar. Koluna yaptığımız gibi bu parçayı oraya ekleme işlemini yapacağız. Elyafını dolduracağız önce. Şöyle göstereyim. Şunun içerisine elyafını dolduruyoruz. Dediğim gibi çok fazla böyle hani sert sert olmasın, yumuşak olmasını tavsiye ederim. O zaman daha güzel olacaktır. Yalnız arkadaşlar bunu şuraları bu şekilde yaptıktan sonra, yani üzerini geçtikten sonra doldurma işlemini yapmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim hemen. Şimdi bakın tamamladık farz edelim. Hemen şöyle alıyorum. Yine bittiğini farz edin burada. Ve arkadaşlarım diğer parçaya tıpkı kolunu bacaklarını birleştirdiğimiz gibi birleştirme işlemini yapıyoruz. Şöyle bir miktarda ondan göstereyim. Şurada farz edin bitirdik. Yine aynı bunun ikisini aldım. Diğer parçamı da aldım. Kafayı buraya ekleyeceksem uygun bir yerine şöyle getiriyorum. Ve buralarda da elyaf dolu olacak arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Şöyle hemen çektiriyorum, bırakıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Karşıdan bir üçüncüyü takıyorum, birleştiriyorum ve çekiyorum. Şöyle alıyorum ikisini birlikte ve birleştiriyorum, çekiyorum. Böyle yaparak kuzu battaniyemizin
çalışma ya da oyun halımızın, bebek oyun halımızın tamamlamış olacağız arkadaşlar. Kafa kısmını da eklemesini yaparak şöyle hemen yapalım. Şöyle bakın, bu şekilde birleştireceğiz bu parçaya. Şu önüne de arkadaşlarım isterseniz şöyle bir şekil yapabilirsiniz. O da hemen alalım, şöyle ortadan iğneyle geldim. Bir Y biçiminde bir ağız burun kısmı yapalım. Şöyle hemen bakın 1 2 3 4 5 6. sırada bir yere geldim. Sonra V biçiminde olması için şuradan getiriyorum. Buraya takıyorum. Aynı geldiğim yere şöyle fazla sıkmadan tekrar bir de bu tarafa doğru gidiyorum. Tekrar yine aynı yere getiriyorum. Ve tekrar ortaya dönüyorum. Ortadan da şu şekilde birleştiriyorum. Ve böylelikle burayı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan da alalım. Ve şu şekilde yaparsanız daha kolay oluyor. Aynı yerden girin. Arkadan herhangi bir yerden çıkın. Aziz Allah. Hayırlı vakitlerimiz olsun. Şimdi bunu da buradan kestim arkadaşlar. İçine itekledim. Sonra ihtiyacımız olan 2 göz. Onları da buralar kıvırcık olarak düşünürsek şayet şöyle şuralarda bir yerlere yerleştirebilirsiniz. Ve böylelikle güzel bir çalışma, güzel bir oyun paspası elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Örgümü Dediniz kanalından biliyorum çok zamanınızı aldım. Ama anlatmak zorundaydım. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Evet, kuzucuğumla ve ben sizlere hoşça kalın demeden önce Örgümü Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.